kere belki medeni yasadan başlamak gerekiyor. Medeni yasaya baktığınızda evliliğin hükümlerinden hemen sonra boşanma hükümlerine geçildiğini görürsünüz. Dolayısıyla aslında bir şeyin sonunu bilmeden başını yazmak çok mümkün değildir her zaman. Yani bir ortaklık kuruyorsanız ortaklığın nasıl dağılacağı konusunda bir fikriniz olmalı ki ona göre mal koyasınız, ona göre hisse koyasınız, yatırım yapasınız gibi. Bir de çok sevdiğim bir söz var, psikologların çok kullandığı. Derler ki eşler evlilikleri boyunca bıçaklarını ellerinde tutmalıdırlar. Şimdi burada tabii söylenen şey bir mizansen, demek istenilen şey şu: sen her zaman kendi sınırlarının farkında ol ve eğer o sınırlar aşılıyorsa gidebileceğinin sinyalini de ver. Yani bizim bence Türk toplumundaki en büyük hata, özellikle de Türk kadınının hem en iyi özelliği hem zafiyeti. Bu hep böyledir zaten. Çok vericiyiz, aşırı vericiyiz. Yani o bize yüklenen o şey, o kadın olmanın. Ve dolayısıyla da o vericilik şunu getiriyor. Evliliği işte ne diyorlar, dişi kuş yapar. O zaman kadın hep idare edecek. Değil ama. İdare etmek dediğin şey farklı bir şey getiriyor. Karşındaki seni bir süre sonra evet hep cebinde zannediyor. Ve diyor ki ne yaparsam yapayım gitmeyecek. Şimdi o noktadan sonra artık siz ne yaparsanız yapın bir söylediğiniz sözün bir kıymet harbiyesi olmuyor. Dolayısıyla da ilişkiler sarpa sarıyor, değersizlik duyguları başlıyor ve aslında hiç hesaplamadığı, tam da tersini niyetle başlamıştı. Ne yapmıştı? Hiç boşanma olmasın diye her şeye evet demişti. Halbuki yapılması gereken şey işte o sınırları çizebilmek. Sınırları çizerken böyle elinde cetvel, parmağını sallayıp elini beline koyarak değil belki ama ben buyum, benim karakterim bu, bunlardan mutluyum ama bunlardan mutsuzum diyebilmek. Şimdi aslında bu da çoğumuz biliyoruz da söylemiyoruz da değil, fark ediyorsak. Yani ben 20 yıldır kadınlarla çalıştığım için çoğunlukla kadınlar. Şunu fark ediyorum, biz o kadar böyle spontan böyle sevmeye, kucaklamaya alışığız ki bizim kendi sınırlarımız hakkında çok da bilgimiz yok. Yani diyoruz ki biz bize kuyruğumuza çok basılmazsa, güzel ilgilenilirse, işte kurallarına uyulursa biz çok da mutlu ederiz eşimizi diyoruz. Ama öyle bir dünya yok. İnsan doğasına aykırı bu. Öncelikle bir kadının, bir insanın, erkeğin de aynı şekilde benim huyum, suyum bu, ben bundan mutluyum, bundan mutsuzum ama şu sınırlar aşıldığında ben mutsuz oluyorum ve hiç anlamadan ben ruhen bu ilişkiden gidiyorumu sinyaline çok açık vermesi gerekiyor, hem de açık vermesi gerekiyor. Eğer böyle olursa ne oluyor? Aslında karşı taraf ne olursa boşanacağını biliyor. Ya aslında ne kadar açık değil mi kartlar? Ne olursa hikaye boşanmaya gidecek. Bunlar olmazsa ama evlilik gidecek. Bunu biliyor. Evlilik düzenli bir şekilde gidecek. Bu belki işin formülize edilişi, mantığı ama diğer yandan baktığınızda da bence en başında bütün evlilik hikayesinin, ilişkilerin temel mantığı biz kendimizi tanımak, kendimizi var etmek, kendi yolculuğumuzda yürümek için ilişkilere ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu ihtiyacımızı da ancak kendi sınırlarımızı bilir, kendimizi tanır, bunları aktarabilirsek ilişkide yaşayabiliriz. Aksi halde ne oluyor? Aslında boşanma dediğimiz şey ne? O ilişkide bize öğreteceği şeyi karşımızdaki insanın bitmiş oluyor. Bitmesine de belki bir nebze biz sebep oluyoruz. Çünkü artık orada ona oynayacak bir alan bırakmıyoruz. Tersi mümkün mü? Mümkün. Tersi çok da kolay bir şekilde mümkün. En baştan ilişkinin neden var olduğunu anlamakla mümkün. Belki burada bir tane daha parantez açmak lazım. İşte en çok gördüğüm şeylerden biri de şu: ilişkilerde biz karşımızdaki insanı da bizi mutlu etsin diye içeri alıyoruz. Yani bu da çok ağır bir misyon. Özellikle böyle kadın müvekkillerimle konuştuğumda hani çok sınırda bir yerde kalıyorum ben. Evet, bir hukukçuyum. Hukuken sınırları söylüyorum. Ne kusurdur, ne değildir, ne hangi bakış açısıyla baktığımızda bizim açımızdan yapılması ya da durulması gereken şeyleri anlatmakla mükellefim. Ama bir yandan da şunu görüyorum. Aslında başlangıçtaki niyet yanlış, hatalı. Bunu da yaşadığımız deneyimlerle, dinlediğimiz insanlarla öğreniyoruz. Ne diyor? Beni mutlu edecek. Öyle bir dünya yok ki. Yani bunu da anlamamız lazım. Mutluluk hakikaten hep denildiği gibi sizin içsel dengenizde. Yani eğer birisine dayalı olarak yaşıyorsanız o birisi bu yükten çok yoruluyor. Yani beni sevecek, benimle ilgilenecek dediğiniz kadın ya da adama bu iş çok ağır geliyor. Halbuki o hani daha kendiyle mutlu, kendiyle özgür, kimseye ihtiyacı olmayan kadın ya da erkek tiplerinin de hep görürsünüz arkasında çokça talebi olan insanlar olarak yaşadıklarını görürsünüz. O zaman aslında hikaye net. Biz kendi yolculuğumuzda sınırlarımızı çizeceğiz ve mutluluğu bir üçüncü kişide ya da karşımızdaki insanda aramayacağız. Kendimiz dengede olursak, sınırlarımızı bilirsek evet
İlişki dengede ve mutlu. Boşanmak evlenmenin evet çok anlamlı bir sınırı. Neden? Çünkü biz gerçekten böyle olmazsa mutsuz olurum dediğimizde de anlamıyoruz. Onu söyleyebilmek de bir merhale. Hani onu da bir altını çizelim. Yani benim sınırım bu diyebilmek insanlık nezdinde çok büyük bir nokta. Çünkü belki çoğunlukla bunu bilmiyoruz. Yaşadığımız zaman bu benim sınırımmış, ben burayı aşmışım. Bunun üzerine kim ne yaparsa yapsın ben mutsuzumu deneyimliyoruz. Aslında boşanmayı ne zaman düşünürsek evlilik daha kolay hale gelir sorusunu cevaplamak lazım. Şimdi buradan baktığımızda belki yine bir soruyla öncelikle cevaba girmek lazım. Evlilik evet bir akit. Ne dersek diyelim. Ve Yıldız Ceyloğlu'nun çok güzel bir sözü var. Kim yatsımak isterse istesin, eğer kanunda bir karşılığı varsa biz bunun hakkını vermeliyiz ve sorumluluğu almalıyız. Ne demek bu? Şimdi ben diyorum ki evleneceğim, ben çok aşık oldum, çok güzel. Ve ya hukuk neymiş, yani ben şimdi eşimle hukuk mu konuşayım, ben malın mülkünün mü derdindeyim dediğimiz anda bundan kaçmamız mümkün değil. Dedik diyelim, ben hiç ya ben eşimle bunları konuşmam, yani ben para insanı mıyım, her şey bizim, her şeyi paylaşalım diye ben ilişkiye girdim. Eşimle evlendim, ikimizin de maaşı var ve biz bir kira sözleşmesi akdediyoruz değil mi? Ben çalışıyorum, eşim kira sözleşmesini akdetti. Çok güzel. Ben çalışıyorum, bütün faturaları eşim kendi üzerine aldı. Çok güzel. Dedi ki eşim bu arada, ya bunları zaten ben ödeyeceğim ya. Sen maaş hesabının parayı geldiği zaman benim hesaba yatır dedi. Örnek 1. İkinci örneğe gelelim. Dedi ki ortak hesap yapalım, bunların hepsini ben ödeyeyim dedi. Örnek 2. Bakın şimdi ne oldu? Kötülük var mı burada? Yok, hayır. Birisi yönetiyor değil mi? Doğal olarak birisi yönetiyor. Birisi atıl kaldı, ne olacak ki dedi. Doğal olarak ikincisi de yönetiyor. Kötü niyet var mı? Hayır, yok. Peki ne oldu burada şimdi? Ödemeler ödeniyor ve mallar birikiyor. Biraz da birikim yaptı beyefendi hesapta, ortak hesapta. Ve gitti, ya sen çalışıyorsun, izin alamıyorsun her zaman dedi. Gitti bir araba aldı kendi üzerine. Sorunu var mı? Şimdi siz diyorsunuz ki yasal olarak ben zaten bunu boşanınca yarısını almayacak mıyım? Alacaksınız ama mal orada duruyorsa alacaksınız. Şimdi üzerinden hikayenin, bunun üzerine bir de ev almış olsun. Yine adam sen çalışıyorsun gelemedim ben aldım üzerime dedi. Bir de ev aldı. Hep klasik hikayedir bu. Şimdi hiçbir şey var mı? Yok. Ne oldu? Boşanırsak yarısını alacağız. Her şey çok güzel. Şimdi bu araya biraz zaman koyalım. 10 sene 15 sene koyalım. Her şey olmuş olabilir. 1000 tane hikaye anlatabilirim. Ama hikayede o duygusal başlangıçtaki bağ zayıflamaya başladı. Hiç olmaz diyor, beyefendinin hayatına bir kadın girdi. Tam tersi de mümkün de. Şimdi bu hikayeye böyle başladık. Bu malları paylaşırsa yeni kuracağı hayatına yetemeyeceğini düşünebilir. Ya da 1000 tane başka şey düşünebilir. Onun hasılasını da girmek zorunda değiliz. Şimdi bu mallar beyefendinin üzerineydi. Pekala tam tasarruf ehliyeti var. Kendi üzerine olan malda eğer aile konuşar konulmadıysa çok güzel gidip satabilir. Sonra diyebilir ki ya hayatım bak benim şirkette borçlandı, ben şirketin borçlarını ödemek zorunda kaldım. Şirketten para kazanırken, biz yerken içerken, tatile giderken iyiydi. Borcunu mu ödemeyelim şimdi dedi. Bir şey diyebilir mi eş? Hayır. Çünkü başından öyle demişti. Ben her şeyim feda olsun demişti. O karşı taraf yönetiyordu. Şimdi bu evle araba gitti mi? Gitti. Belki o zaten olaya karışmayan eş ilişkiden de haberdar değil. Şimdi ben böyle çok hikaye gördüm. Tabii ki evet bana kötü hikayeler geliyor. Ben olumsuz taraftayım. Ama ben bir şeyin şansa dayalı olduğu ilişkileri sevmiyorum. Neden şansa bırakmayı sevmiyorum? Çünkü ilişkilerin ne kadar süreceğini ve bu süreç içerisinde de duyguların ne kadar değişeceğini inanın bilmiyoruz. Ya her hikayede ama her hikayede sayısız önüme gelen vakada bunu biliyorum ki o başlangıçtaki o muhteşem duygular çok başka hikayelere dönüşebiliyor. En yumuşak hikaye, bitiş hikayesinde de bu böyle. En sert bir bitiş hikayesinde de böyle. Duygular değişebiliyor. Hayat ve önüne gelenler hepimiz için inanılmaz farklı ama böyle bir olasılık var. O zaman şimdi tekrar başa dönelim mi? Bence çok rahat bir şekilde başındaki hikayenin matematiğine dönelim. Kadın evlendi, çalışıyor. Beyefendi dedi ki sen çalışıyorsun, gelemiyorsun, kira sözleşmesini ben akdediyorum. Hayatım bekle birlikte yapalım. Evleniyoruz, her şey birlikte olsun, sorumlulukları birlikte alalım çünkü birlikte ödeyeceğiz. Bir gün izin alamaz mı? Alır. Aldığı gibi kira sözleşmesini birlikte akdedemez mi? Akdeder. Bütün ödemeleri birlikte yapamazlar mı? Yapabilirler. Ortak hesap yaptığında buna bir sınır koyamaz mı? Koyabilir. O evi aldığında %50 alamaz mı? Alabilir. Ya da bir arabayı gidip de en iyi arabayı eşine almak,
onun adına yapmak yerine hayatım benim de ihtiyacım var deyip daha küçük 2 tane araba alamaz mı? Alabilir. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Ben kıymetliyim demek. Yani işin duygusal tarafına baktığınızda ben kıymetliyim demek. İşin matematiksel tarafına baktığınızda ben bu ilişkide bugün benim sınırlarıma uyulmazsa gidebilirim ve giderken ben matematiksel olarak da asla zarar etmem demek. Bu haldeyseniz eğer size çok net söyleyebilirim ki kimse sizden kolay kolay ayrılmıyor. Yani sınırlarını bilen, ne istediğini bilen, sınırlarını koruyan insanlar kolay kolay terk edilmiyorlar. Burada yapılan şey ne aslında bu sınırlarla? Tarafların birbirlerine saygı duymak zorunluluğu yaratması. Eğer kişiler kendilerine olan saygınlıklarını korurlarsa o zaman evet o ilişkiler bitmiyor ve son derece de verimli bir şekilde ahenkle uzun yıllar devam edebiliyor.